Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Sena Alada, yanımda da Rise Online destek ekibi lideri Burhan Bey var. Tekrardan sorularınızı cevaplamak için sizlerleyiz. Ben hiç hız kesmeden oynanış sorularıyla devam etmek istiyorum. Evet. Birazcık dungeonlardan bahsedelim. Yani zindanlardan, zindan sistemi hakkında biraz bilgi verebilir misiniz bize? Tabii. Şu an halihazırda zindan sistemi var. Yani zindanlar var oyunda. Oyuncuların girip tecrübe puanı kazanabilecekleri veya diğer oyuncularla savaş yapabilecekleri zindan var. Ayrıca farklı zindan modları da eklemeyi düşünüyoruz. Random zindandan ziyade aslında rift tarzı. Yani savaş alanında birden önüne ya da yakınında bir yerde random, yani rastgele bir şekilde bir rift açılabilecek. Oraya girip orada bazı yaratıkları öldürdükten sonra boss öldürüp bilinmez bir geçitten mi geçeceğiz? Evet, yani aynı şekilde peşinden, yani kapanmayacak rift girdikten sonra, bu tabii kesin değil, bunlar proje. Peşinden başka bir ırktan oyuncu girince ya da oyuncular girince içeride de savaşabilecekler, içeride rekabet devam edecek, loot için, yani drop için savaşabilecekler. Bunun dışında yine farklı solo ya da grup ya da 2 kişilik partilerden oluşan, 4 kişilik partilerden oluşan zindan çeşitleri de olabilecek. Bunlar şimdi tabii hep üzerinde çalışılan şeyler. Bahsettiğim şeylerin hepsi hazır değil. Birçoğunun çalışması devam ediyor ama yapabileceğimiz şeyler. Bunlar yapamayacağımız şeyler değil ve hatta bahsetmediğimiz birçok böyle zor olacağını düşündükleri şeyler varsa oyuncuların, onları bile yapabilecek durumdayız. Onların istekleriyle hareket ediyoruz zaten. Onlar da görecekler. Hala zaten isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Geri bildirimlerine karşılık vermeye çalışıyoruz. Peki zindan partilerinin büyüklüğü ne kadar olacak? Belli mi şu anda? Dediğim gibi 2 kişilik olabilecek, yani 2 vs 2 şeklinde, 4 vs 4 şeklinde de olabilecek. Yani 4 vs 4'ten kastım ya da 2 vs 2'den kastım şu: 2 kişilik bir parti maksimum girebilecek. Peşinden de yine 2 kişilik bir parti ya da işte 4 kişilik bir parti girecek maksimum. Aynı şekilde yine peşinden rekabet için 4 kişilik bir parti girebilecek. Kendi ırkından da yine birileri girip orada rekabeti kovalayabilecek. Yani zindan için savaşacağız. Tabii. Yani zindanda aslında farm yapmak, öyle girip farm yapıp çıkıp olmuyor. Rekabeti üst düzeyde tutmak istiyoruz. Aslında oyunları çekici kılan bence rekabet. Tabii, evet. Yani PvE kısmı da çok önemli tabii ama evet, yaratıklarla rekabet de önemli. Rekabet çok önemli. Evet. Ben geliştirici notlarında ruh bağı ve item ürünü, yani eşya ürünü diye şeyler okudum. Bunlar nedir? Beni aydınlatın lütfen. Ruh bağından başlayalım. Ruh bağı herhangi bir eşyayı elde ettiğiniz anda veya herhangi bir seviyeye geldiğinde ya da farklı durumlarda üzerinizde kalan, herhangi bir şekilde bir yere, bir oyuncuya transfer edemediğiniz bir sistem. Biz bunu neden getirmeyi düşündük? Ticaret, yani oyun içi ticareti ya da yeni başlayan bir oyuncunun yıllardır oynayan bir oyuncuya anında yetişmesini engellemek için. Şimdi şu şekilde de düşünüyor olabilir oyuncular. Ya ben bir yıl oynadım, eşyalar benim üzerimde mi kalacak? Yani o kadar emek verdim gibisinden. Sezon sistemi olacak zaten. Detaylarından da bahsederiz. Yani sezon sisteminde veya farklı görevlerde oyuncular bu ruh bağını açabilecek. Tabii çok sınırlı sayıda eşyalar elde edebilecekler. Böylece ruh bağını açabilecekler. Yani tamamen de kısıtlamayacağız o alanda. Ama sınırsız item açayım, hepsini satayım, hepsini alayım, transferini yapayım gibi bir durum da yok. Yani biz olabildiğince makul düzeyde tutmaya çalışacağız. Hem yani yeni başlayan birisi tamamen dışarıdan bir şekilde takviye alarak oyuna başlasa bile en az bir ay onun emeğini vermek zorunda kalacak. Onu, karakterini ya da sınıfını tam oturtması için. Peki bu eşya ürününü kırmak için gereken eşyayı biz düşürecek miyiz? Ne yapacağız? Tabii sezonda, yani sezon sisteminde günlük, haftalık, aylık eşyalar, ödüller olacak. Bu ödüller arasında tabii ruh bağını açabilecek
bir scroll veya bir eşya olacak. Bu eşyayı oyun içi mağazada satmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Oyun içi mağazasındaki eşyaları da yine oyuncuların alıp anında veya belli bir süre sonra oyun içinde satabilecekleri bir sistem düşünmüyoruz. Yani bir oyuncu sadece oyundaki app'ini kullanarak sadece kendisine yarar sağlayabilir. Başka oyunculara yarar sağlayamaz. Tabii bu dediğim şu an bu şekilde düşünüyoruz. İleride oyuncu bildirimleri farklı olur ya da dönüşler farklı olur. Biz her zaman oyuncuların yanındayız. Onların isteklerine göre hareket ediyoruz. Bizim düşüncelerimizi aktarıyorum ben yani. Evet, bir de eşya ürünü hakkında biraz bilgi alayım. Eşya ürününden de bahsedelim. Birçok MMORPG'de var. Özellikle Action RPG'lerde görülen bir özellik. İtemlerde yani eşyalarda bulunan soketlere çeşitli gemler, rünler bağlayarak onların güçlerini artırabilecekleri bir sistem. Şu an için sadece silahlar için düşünüyoruz. Silahlarda bu özellik olacak. Tüm silahlarda olmayacak tabii ki. Bunu da getirmemizin nedeni, uygulamamızın nedeni çeşitlilik sağlamak. Yani belirli bir seviyeye gelince benim kullanabileceğim silah sadece şu ya da bu diye düşünmemesi lazım. Oyunculara seçenek sunmamız lazım. Hatta şöyle olsa daha güzel. Şuna karşı savaşırken şu, buna karşı savaşırken şu, PvE'de şu, zindanda bu ya da şu etkinlikte şu silah ya da şu kombinasyon önemli. Yani çeşitlilik çok önemli. Hatta belki yeri gelecek oyuncular envanterlerinde birden fazla setler barındıracaklar. Evet, şimdi onu sormak evet, istedim yani ben anlık aslında. Eşya seti oluşturabilecek tabii, miyiz? tabii, Yani farklı mesela benim bonustan oyuncu vs bahsediyorsunuz. oyuncu eşya setim, Evet. işte oyuncu vs Tabii, dünya eşya setim. Sınıfa göre yani herhangi bir sınıfa karşı üstünlük sağlayabileceği setler ya da silahlar, eşyalar, takılar olacak. Yani biz çeşitlilik sağlamak istiyoruz. Hatta böyle sınıflar içinde şunu hep hedeflemek istiyoruz. Yani bir oyunda da MMORPG'de de en güçlü karakter sorusunun cevabı yoksa bence doğru yoldadır. Bizim Doğru, oyunda da o evet. şekilde olmalı. Hiç kimsenin en iyi karakter şu, en güçlü karakter şu diyememesi lazım ama şunu diyebilirler. İşte şu zindanda en güçlü karakter bu. İşte şu yani farm yapmada ya da PvE'de en güçlü karakter bu. Yani en iyi karakter bu. Savaş alanında şu karakter biraz daha üstün gibi şeyler diyebilecekler. O da normal yani. Evet, doğru. Aslında sizin söylediğiniz şunu yolunu da açıyor. Bizim bu zindanda işte bir büyücüye ihtiyacımız kesin Tabii. var. O yüzden büyücü sınıfına bir ihtiyaç doğuyor. Tabii, o yüzden takım bütün özellikle- sınıfların oynanması için de söylediğiniz Tabii. şey önemli. Yani takım olarak özellikle girmeleri çok önemli. Yani bir zindana örnek veriyorum 4 tane okçu ya da 4 tane suikastçı Evet. girmesinden ziyade bir takım olarak yani bir savaşçı, bir okçu, işte bir büyücü gibi ya da bir şifacı bu şekilde takım halinde hareket etmeleri hem diğer sınıfların da yüzünü biraz güldürmüş olacak Evet. hem de takım ruhunu biraz daha etkileyeceğini düşünüyorum. Tabii ki okçu takımları, suikastçı takımları farklı farklı alanlarda olacak ama bu şekilde zindanlar veya farklı bölümler olacak. Evet. Eklemeyi düşünüyoruz.